Herkese merhaba buralarım. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bir DMC videomuz olacak. Bu videomuzda DMC'yi inceleyeceğiz. DMC'mize hangi mevkiler verirsek ne olur? Hangi oyun tarzlarını denemeliyiz? Özel yetenekler ne olmalı? Ve anket yaptık. Anket sonuçlarımız nedir? Bunları paylaşıyor olacağım sizden. Hepsini bu videoda bulabileceksiniz. Ve arkadaşlar DMC özelliğindeki oyuncumuz. Daha önce zaten kaleci, defans ve defans kanatlarını inceledik. Önce bir mevkilerden başlayalım. Biz oyuncumuza DMC özelliği verdiğimiz zaman bu oyuncumuzun olacağı beceriler bu şekilde olacaklar. Ve burada gördüğünüz gibi düz bir DMC. Sadece yaratıcılık açık, fiziksel kondisyonda hız kapalı, bunların hepsi kapalı. Bu yüzden de düz DMC bu olacaktı, böyle olacaktı. Peki biz düz DMC yapmayalım. Bunun yanına bir de DC ekleyelim derseniz bu sefer de DC oyuncumuz bu şekilde olacak. Şimdi DC, DMC ile DMC arasında hiçbir fark yok. Yani siz eğer DMC'ye, şurada beraber bakalım. DMC'ye DC, DMC verdiğinizde koyu grilerden hiçbir değişiklik olmuyor. Sadece farklı bir mevkide oynuyor. Bu gerçekten böyle mi? Bakayım, bir kontrol edeyim. Bir saniye lütfen. Yanlışlık yapmayalım. Evet, böyleymiş. Gerçekten de hiçbir şey değişmiyor. Düz DMC ile DC, DMC arasında. DMC'yi de bir kontrol etmek istiyorum, düz DMC'yi ya. Gerçekten de böyle mi yani? Evet, aynı. Düz DMC ile DC DMC verdiğinizde, yani şuraya bir de DC verseniz arkadaşlar, şunlardan hiçbir fark olmuyor. Gene aynı şekilde kalıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani sırf farklı bir mevkide oynatmak için değerlendirebilirsiniz. Sizin tercihiniz. DMC oyuncumuzun yanına DC verdiğimizde çok da bir şey değişmiyor. Peki MC verdiğimizde ne olur? Ona değinelim. DC'mizin yanına, DMC'mizin yanına MC verelim. Ve bu sefer de arkadaşlar top sürme ve şut ve hız açılıyor. Yani sadece bir MC verdiğimizde buralar bu sefer koyu griler açılıyor. Ve bence şu sıralarda da iki mevki bence ideal. Çok böyle üç mevkiye girip iyice özellikle özel sponsor da artık almadığımız için, yani oyuncuya ekstra antrenmanlar yaptırmıyorsanız eğer, çok böyle 3 mevkiye de açılmaya da gerek yok. Bu sefer gelişimi yavaşlayabilir. 2 mevki idealdir. Bir DMC oyuncusunu şu anda nerede oynatmak istiyorsanız ona göre verebilirsiniz. Ama DMC, MC'de top sürme ve şutun açılması bence bir tercih sebebi olabilir. Peki bir de şey yapalım. Bu oyuncumuz DC verdikten sonra DR ya da DL verelim bir de ekstradan buna. O zaman da şöyle bir mevkiler oluyor. Ne oluyor? Pek de zaten şunla kıyaslarsak eğer, evet, şöyle yapalım net görmek için. Şunla kıyaslarsak eğer, hatta şunla da kıyaslayabiliriz, evet. Bununla kıyaslarsak eğer düz DMC idi. Biz bu oyuncuya düz DC verdik. Pek bir şey değişmedi. Gördüğünüz gibi pek bir şey değişmedi. Koyu griler artmadı. İkisi aynıydı zaten. Biz buna DC verdikten sonra bir de DR, DL verdiğimiz zaman, DR ya da DL artık kullandığı aya göre verdiğimiz zaman değişen sadece orta ve hız oluyor. Bunlar da koyu grileri açılmış oluyor. Böyle de değerlendirebilirsiniz. Eğer DMC'ye ekstra bir hız kazandırmak isterseniz, ama MC de bu konuda yeterli yani. Çok da mühim değil bence. Tabii ki tercih sizin yine de. DMC'de DR ve DL kısmını kullandığı ayağa göre de seçebilirsiniz. Ve gelelim diğer pozisyona. Başka hangi mevki verebiliriz? Bir de DC'ye, böyle DMC'ye MC verdikten sonra bir de MC'ye değindik değil mi? Evet, MC'ye değindik. Şunları da alalım ya. Fuzure durmasınlar burada.
MC verdikten sonra bir de MR, ML verirsek eğer ne olur? Yani şurada görüldüğü gibi MR, ML verdiğimizde bu sefer ne olacak? Bu sefer orta da açılıyor. Yani aslında mevkilerin hepsi full oluyor ve sadece bitiricilik zayıf kalıyor. Yani burada bitiriciliği de şu açıdan değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu anda mesela hazır tam buraya geldiğimizde son mu bu? Bir de AMC var. Bitiriciliği bu dursun. Bitiricilik için önemli bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bir de DMC, MC'ye MRC, MR, ML ekledik. Bir de AMC ekleyelim buna. AMC eklediğimizi varsayalım. AMC eklersek de bu sefer bitiricilik açılıyor, orta açılmıyor. Yani MR, ML'ye beraber baktığımızda burada MR, ML verdiğimizde orta açılıyordu. AMC verirsek de bitiricilik açılıyor. Bence güzel bir kılavuz bir video oldu aslında. Ben de böyle DMC'ye verirken dikkat edeceğim bunlara. Şimdi gelelim biz DMC'ye hangi pozisyonu verirsek ki ikili pozisyonda hiç bitiriciliği açamıyoruz. Şu anda da ona bakıyorum bir yandan. Evet. İkili pozisyon verirsek bitiriciliği açamıyoruz. Bitiriciliği açmamız için üçlü pozisyon vermemiz gerekir. Buna neden değindim? Şimdi arkadaşlar gelelim biz bir anket yaptık. Anketimizde şöyle dursunlar. Anketimizde bir soru sormuştum. Hangi DMC oyuncusunu tercih ediyorsunuz? Savaşçı orta saha ve Regista kafa kafaya gittiler böyle. Bayağı bir kapışmalı oldu. Ve libero çok azdı. Yani enteresan. Mesela ben libero'yu çok beğeniyorum. Çünkü libero oyuncum benim çok kaleciyle karşı karşıya kalıyor. Regista mesela o kadar kalmıyor ama ya bu oyunda kalmıyor. Siz Regista ile savaşçı orta saha arasında kaldınız çoğunlukla. Ben daha çok gol amaçlı güttüğüm için oyuncuya. Yani zaten şu oyun tarzlarını da DMC'ye verebileceğimiz oyun tarzlarını da burada görebiliyoruz. Regista tercihi zaten şeyden olabilir. Hem MC hem DMC'de oynayabiliyor olması. Bence de tercih edilebilir bir neden. O yüzden Regista tercih edilebilir ama ben oynuyorken genelde benim oyuncular libero ve savaşçı orta saha o kadar değil. Ama libero özellikle şey yapıyordu arkadaşlar. Kaleciyle çok karşı karşıya kaldı. Benim vardı, daha önce bir oyuncum vardı. Gattuso'dan önce bir oyuncum vardı ya. Tam ismini hatırlayamadım. Evet. Bir oyuncum vardı öyle. Çok kaleciyle karşı karşıya kalıyordu. Mesela ona AMC verseydim, yani bu şekilde bitiriciliğini de arttırmış olsaydım, bu zamanda şey yapabilirdik. Bitiriciliğin de faydasını görebilirdik. Peki biz DMC'mize hangi özel mevkiler verelim? Hangilerinde ilerleyelim? DMC verdik. Sizin tercihiniz ne olurdu? Yorumlarda da yazarsınız mutlaka. Yani siz mesela ön libero tercih etmediniz. Regista tercih ettiniz. Regista da verelim biz bu DMC'ye. Mevkisel olarak da hangi mevkileri verelim diye düşündüğümüzde ben gene MC verirdim diye düşünüyorum. MC, AMC daha mantıklı gibi geliyor bana. Ama hadi MC verelim, düz MC verelim, ikili mevkiden gidelim ve oyuncumuz bu hale bürünsün. Kesinlikle. Oyuncumuza DMC, MC vereceğiz, Regista vereceğiz eğer seçme hakkımız varsa. Son olarak da bir de hangi yeteneğe verirsek ki bence oyun kurucu olmalı gibi geliyor bana. Eğer MC verirsek arkadaşlar sadece şunlardan bu sefer verebileceğiz. Yani bunları verebileceğiz. Şimdi eğer biz bu oyuncuya DC de verirsek bu sefer şu üsttekilerden yani şunlardan da verebileceğiz. Ne işimize yarar? Eğer DC, MC yaparsak eğer ki defansif de özelliklerini alması için bence güçlü defans da olabilir. Yani hava topu hakimi de olabilir. Biz buna böyle verdik diyelim mesela. DC, MC bu şekilde verdik. Özel yeteneklerden hava topu hakimiyeti olabilir ve oyun kurucuyu mutlaka tercih ederim eğer iki özel yetenek kullanacaksam. Ki artık böyle iki özel yetenek de yalan oldu gibi. O yüzden de çok da böyle şey yapmadan buna direkt biz ya güçlü defans verelim ya da hava topu hakimi verelim.
Bunun için de bunlara mutlaka DMC, DC vermemiz gerekecek. Eğer DC vermezsek, veremedik diyelim, MC verdik, DMC verdik. O zaman da ya oyun kurucu vermeliyiz. Bu da bir DMC pozisyonu için çok zayıf kalacaktır. Yani biraz daha böyle şey olmalı. Oyun defansı güçlü olmalı yani. O yüzden DC mutlaka olabilir. Tabii sizin tercihleriniz neler? Onlar daha önemli. Eğer olur da özel sponsor da alırsak mutlaka şu pas kesme ustasını da öneririm. Hem diyelim ki böyle oyun kurucu aldık. O zaman pas kes. Mesela şu ikili çok daha güzel olur. Şu çok güzel bir oyuncu olur. Eğer iki özel yetenek alamayacaksak, özel premium yetenek olmayacaksa mesela şu da çok güzel bir ikili olur. Ya da bununla beraber. Şunlar da çok güzel ikili olurlar. İki özel yetenekleri de. Ama tek bir özel yetenek kullanacaksanız, bu oyuncuya tek bir özel yetenek kullanılacaksa ya oyun kurucu olmalı eğer hücumsal oynuyorsanız eğer, ya da defansif oynuyorsanız da eğer güçlü defans, eğer boyu uzunsa da uzun hava topu hakimiyeti de olabilir. Bir DMC pozisyonunun mevkilendirilmesi, oyun tarzı, kilit özelliklerin hangileri önemli çıkabileceği, yapılan anketler hepsine değinmiş olduk arkadaşlar. Siz DMC pozisyonun için nelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlara yazarsınız. İçerikler hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Teşekkür, katıl butonlarını değerlendirebilirsiniz. Discord kanalımızda sohbet ediyoruz. Discord kanalımızda da hemen bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak sohbet odalarında taktikti, maç desteğiydi, kadro analiziydi, etkinliklerde türlü sohbetler ediyoruz. Herkesi bekleriz arkadaşlar. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler, başarılar diliyorum canlar.